En anlaşamadığımız yere geldik şu an. Almanya'da benim hayatımı kurtaran bu yarışma döneminde 2 tane şey var. Çok zorlandım şu an. Ama alamazsın şu an. Zaten başka paramız yok. Nereye alıyorum? Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Almanya'nın süpermarketinden birisindeyiz. Sizler birlikte 50 euroya neler alabiliriz onları çekeceğiz. Ben tabii ki sağlıklı şeylere yöneleceğim. Ben de olabildiğince sağlıksız şeylere yöneleceğim her zamanki gibi. Bakalım 50 euro ile neler alabiliyoruz. İyi seyirler. Şöyle bir tane salça görevi gören yemeklerde böyle sıkımlık, pratik bir şey almak istedim. Çünkü salçamız bitmişti. Onun da fiyatı şöyle. Hesabına bir 15 eklendi. Yine aynı bölümdeyiz. Domates olarak şunu kullanıyoruz. Ya da burada indirimde ne varsa genelde bunların hepsi domates. Böyle dilimlenmiş şekilde var, püre şeklinde var. Yemeklerde falan çok güzel oluyor bu. Tuzsuz ve şekersiz. Fiyatı da aynı. 1.15. Yine benim en sevdiklerimden biri pancar turşusu. Gerçekten çok lezzetli oluyor salatalarda ya da yemeğin yanında yiyoruz. Fiyatı da yine 1.09. Ne buldun? Şimdi tam bunu alıyorduk ki biraz aşağı inince Kaufland'ın kendi turşusunu buldum. Hem daha büyük hem de aynı fiyat. O yüzden bunu deneme kararı aldık. 1.09. Evet. Kaç oldun? Şu an 3 euro 35 cent oldu. Burası indirim bölümü. Genelde her markette bu şekilde indirimler oluyor. Burada bir led var şu şekilde. Fiyatı 20 euro, 40 euro. Burada bir çırpıcı var. Tencere 15 euro, 50 euroya bir tane fırın var. Süpürge var bir tane. 150 euro. 149 euro. Burada ne alırsam 1 euro kısmı var. Makas, bant, yapıştırıcı, süpürge. Bu şekilde ev aletleri, ıvır zıvırlar. Şu anda 50 euromuzu ıvır zıvıra vermeyiz diyorsun. Evet, şu an değil. En anlaşamadığımız yere geldik şu an. Asla anlaşamıyoruz bu konuda. Ne? Ekmek. 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 Bir sürü ekmek çeşidi var. Fiyatlar ortalama 1 euro ile 3 euro arasında değişiyor. Yani bir sürü çeşit olduğu için anlaşamıyoruz. Yoksa herhangi bir sıkıntı yok ki zaten çok ekmek yemiyoruz. Haftada maksimum şöyle bir tanesini anca bitiriyoruz, değil mi? Ya eskiden çok yiyorduk ama artık biraz daha dikkat ediyoruz. Malum yarışmaya hazırlanıyorsun. O yüzden biraz buruk içim bu konuda. Kim diyor yarışmaya hazırlandığını? 100 gramında 241 kalori, daha az ayvayş var mı, daha az protein var ama 16'sına kadar da vakti var. Anca yeriz yani, değil mi? Evet. Bunu alıyorum. Okey. Yaz 1.19. 1.19. Tamam. Bir sürü kahve çeşidi var. Mesela Kit Katlısı var, çikolatalısı var, normali var. Biz en çok bunu alıyoruz. Bu herhalde daha çok kahveye benzeyen bir tat. Diğerlerini de denedik ama bana çok kahve gibi gelmediler. Su gibi geliyor daha çok. Biz Türk kahvesine alıştığımız için. Burası komple kahve standı diyeyim. Böyle komple. Sağlı sollu bütün Filtre kahve. filtre kahve olsun, işte makine kahveleri olsun, normal granül kahve olsun. Bütün her şeyin çeşidi var. Ben Almanya aldım. marketlerini deniyorum serisinde. Evet. Gökçe aldı ve denedi. Buna mı para verdin serisi? Ama gerçekten çok güzel. Tarçınlı bir tadı var. Böyle chai latte istediğim zamanlarda yapıyorum onu. Yani ilk defa gördüm mesela şekersiz. Kafein, kakao yazıyor mesela. %89 oranında da kakaosu varmış. Değişik bir şey. Normalde kahvede şeker oluyor mu ki zaten? Kakao Neden? var ya ondan. Ha. 100 gram, bunda 25 gram protein var. Kakaodan geliyor. Kakao da proteinli bir Şöyle şey göstereyim. yani. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bol bol çikolata yiyoruz. Güzel, bu ne kahvesiymiş? Getrenk Dene. Tulva. Guarana kahvesi. 50 euronun 5 eurosunu da buna vermeyeyim mi? Yani doğru. Onu doğru dedin işte. Bunu başka bir videoda deneyeceğiz. Evet. Bunu denememi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Böyle- Denemem videonun konusu 50 euroda ne alınır? Ama yine şu şekilde değişik saçma şeyleri denememi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizin için ona 5 euro vereceğim. Kahvemiz olduğu için kahve almıyoruz. Buraya geçiyoruz. Ama almak isterseniz kahvenin fiyatları değişiyor. 3 euro ile 5 euro arası. Valla Almanya'nın en sevdiğim yanlarından biri de böyle çeşit çeşit bitki çayları olması.
İkimiz de keyif alıyoruz akşamları bitki çayı Türk Şapır içmekten. var burada. Şurada Türk çayı var, elmalı. Direkt Türk elması var. Türk elması, gibi bir evet. şey. Çevirince öyle oluyor. Böyle güzel. 3 euro, 2 euro o civarlarda genelde. Bir şey mi? Triple zero. Sence sever miyiz bunu? Vişneyi. Will do it. Bir dahaki market videosu konusu da bu şekilde şekersiz, yüksek proteinli Alman marketlerinde bulabileceğiniz yiyecekler. Güzel konu. Ama hemen değil, başka konulardan sonra. Araya biraz videolara girsin. Bu Bakar arada mısın? soruyorlar, neden birlikte video çekmiyorsunuz, neden gezmiyorsunuz? Abi neyle gezelim? 50 euro ile market alışverişi yapıyoruz. Düştüğümüz paramız. durumlara bak. Son paramızla geldik O kadar buraya. gezdik şimdi de buralara 50 euroya düştük. Yalnız ben ilk geldiğimde çok fiyatlara böyle hakim değildim. Türkiye'den gelince böyle tek rakamlara düşünce işte 4 euro, 5 euroya düşünce bunlar çok uygun zannediyordum ama şu an ilk aldığım reçelin fiyatıyla yüzleştim ve aşırı pahalı geliyor bana. İnanılmaz. Bu seviyeye İlk gelmem geldiğin- seni mutlu etti İlk değil mi? geldiğinde seninle markete gitmek istemiyordum. Çok kavga ediyorduk markette. Bir de hani ilk geldi ya şey oluyor. Şunu da alayım, bunu da deneyeyim. Şu ne kadarmış falan filan. Canı çektiği için bir şey demiyordun ama şimdi öyle bir şey yok. Evet. Bak zero. Burada da buldum. 2.69. İstiyorsan alabiliriz bunu. Bunu kesinlikle alalım. Yine o indirimde değil. Zaten çok da arada fark yok. Çok Alabilirsin. fark yok ama bunu alıyoruz. 2.89. Müsli ile aranız varsa çok çeşit var burada. İnanılmaz fazla yani. Şöyle komple burası müsli ve yulaf Bu arada çeşitleri. normal yulaf da bu şekilde. Normal yulafın ben buradan almıyorum genelde. Ama mesela normal yulafta az önce baktık biz orada. 450 kalori, bunda da 360 kalori var. Ama bunun 100 gramındaki protein oranı 14 gram. Genelde 500 gramı 60 cent falan. Ben alacağım sanırım. Evet, alacağım. Akşamları yerim. Süt dilimi kesmiyor artık. 1.79. Afiyet olsun. Dankeschön. Afiyet olsun. Evet, kahvaltılık sos seçiyoruz şimdi. Acı Bey. Çok zorlandı şu an. Hadi bakalım seç. Bu, Paprika mı? bu, İyi. bu. Tamam. Sen seç. Arkana al. Ama değiştiremezsin ki, nasıl Değiştiriyorum şu değiştireceksin? anda. Seç. Bu. Paprika mı? Evet. 1.25 yaz hesabımıza. 1.25 ekliyoruz hemen. Diye düşmüş 15 parçası. Gökçe'nin vazgeçilmezi. Evet, çok Göster. seviyorum. Balık reyonundayız. Burada 5.89'a Alaska balığı diye bir şey var. Şöyle. Ne olduğunu bilmiyorum. Genelde deniyoruz böyle balıkları. İçinde de bayağı var. İçinde de bayağı 1 kilo. Temizlenmiş, ayıklanmış. Evet, temizlenmiş, ayıklanmış bir balık. 1 kilo. Evet, burada benim kilo almama sebep olan şeyler. Uzun zamandır yemiyordum ama bugün canım çok çekti. Ama gerçekten çok güzel tadı ya. Ben genelde Türkiye'de market pizzalarını çok beğenmezdim. Ama Almanya'da market pizzalarını daha çok beğeniyorum. Şimdi neden daha çok beğeniyorum abi? Direkt mesela şu pizza 1.79. Anladın mı? 1.79'a pizza yiyorsun. Ve çok Mesela lezzetli. dışarıda bir yerde yiyorsun. 20 euroya, 25 euroya pizza var. Bak hani bir şeyin bundan 20 euro vereceksen bir şeye. Ben şimdi 20 katı güzel karşılaştırma olması yapıyorum. lazım. 20 katı daha güzel olması lazım. Ama bakıyorum bununla onun arasında çok bir fark yok. Belki bu daha bile güzel yani. Avrupa'da, dışarıda pizza yemek bence gerizekalı. Başka bir şey değil. Ya tabii o el yapımı vesaire falan daha sağlıklı aslında bakacak olursan ama Alakası yok abi. Bu en 1.79'a bebek gibi pizza. yani şöyle salamlı sosisli yerine şu mozzarellalı bizim İnanılmaz. favorimiz. Çok güzel. güzel. Onun sayesinde kilo aldık zaten. 1.79. Ben yemiyorum. Bugün ben salata yiyeceğim. Ama karımın canı Ben çekmiş. salatanın yanında pizza yiyeceğim. Salatanın yanında pizza. Ay çok güzel. Geçeceğim. Yaz 1.79 hesabı. Şöyle peynir reyonundayız. Sen yumuşak seviyorsun ya biraz peyniri. Olabilir. Bunlar 100 gramlık fiyatı zaten diyor bu arada. Buna 100 gram 1 euro mesela. Ama hangisi? Büyük ihtimalle buna 3'ü de 100 lira bir euro. Üstlerinde fiyatları yazıyor olması lazım. Bu 2 biraz euroluk bir şey daha- sanırım. Bak. Evet 2 euro. 2 euro bu toplamda. Mükemmel. Güzel deneyelim. Evet al. Şöyle dilimlenmiş sarımsak aldım. 0.89 cent. Favori patatesimizi alıyoruz. Şöyle parmak Kesinlikle patates mi alın. oluyor bu?
Değil. Elma dilim. Elma dilim. Ve 1.50. hafif baharatlı. Evet, hafif baharatlı 1.59. Seviyoruz bunu. Bayılıyoruz. Evet, burada ufak bir Türk reyonu restoranı var. Mesela börek var, pide var, içli köfte var, simit var, açma var. Fiyatları 4 euro, 3 euro, 2 euro değişiyor. 5 euroya da var. Ama tatları orta derecede. Türkiye'nin yerini tutmuyor tabii ki ama yine de hasret gideriyoruz. Böyle bir süt aldım 95 cent. Gerçekten artık ezberledik. Her ay mutlaka bir kere indirime giriyor her şey. İndirime girince almaya dikkat ediyoruz. Şimdi Almanya'da benim hayatımı kurtaran bu yarışma döneminde 2 tane şey var. Bu Skyr diye geçiyor ve Quark diye 2 farklı bir şey. Bunlar ne yoğurt ne süt, peynir altı suyundan yapılıyor. Yani protein tozlarının yapıldığı şeyden yapılıyorlar. Ve gerçekten yağ oranı hiç yok. 100 gramında 0.1 yağ, 11 gram proteini var. Yani şu elimde tuttuğum şeyin 44 gram proteini var ve 270 kalori. İnanılmaz yani. Farktansa ben bunun tadını daha çok beğeniyorum bu arada. Şu an 1.89 ama normalde 1 euroya 56 gram protein alıyor. Çok iyi. Almanya'da bir şeyler deniyoruz. Hindi eti 300 grama 3.19. Soslu, şişli. Deneyeceğiz bakalım. 3.19. Şimdi ben böyle 600 gram tavuk göğsüne 5 euro. Bundan 2 tane alacağım. Normalde video çekmesek bundan 4 tane 5 tane alırdım ama video çekiyoruz. Hesaplı gidiyor. Evet 50 euro sınırı olmasa alırdım. Ama alamazsın şu an. Zaten başka paramız yok. Nereye alıyorum? 500 gram yarım kilosu 6.39. Bir tane et alıyoruz şöyle. Kuru fasulye yapmak için. Şöyle ton balığı alacağız. Normal fiyatı da 1.29 bu arada onun. Normalde yumurta alıyoruz ama onu başka bir marketten alacağım. Çünkü bu 2 ile başlıyor. Biz genelde 1 ya da 0 ile başlayan almaya dikkat ediyoruz. Bu arada 5 euro 18 liranın fiyatı. Peki neden? Yumurtanın 1 ile başlayınca ne oluyor? 0 ile başlayınca ne oluyor? 0 ile başlayınca direkt gezen tavuk oluyor. 1 ile başlayınca arada bir gezen tavuk oluyor. 2 de kafes tavuğu, yani direkt ufacık bir yerde hapsedilmiş tavuklar. Normal insanlık birazcık vicdanı olanlar 2'yi yemez diye düşünüyorum. 3'ü zaten evine sokmaz. Karayan yanası. Karayan yanası mı oluyor? Karaya Karayan yanası cips eksikliği. Aa evet, cips. Bu 2.49 ama genel ayda en az 2 defa 1.50'ye düşüyor bunlar ve her çeşidi var. Yani olan Şu çok tatlardan güzel gizemli yapmışlar. arkadaşlar. Bu gerçekten en güzelleri. Şu aynı şekilde çok güzel. Öbürlerinin hepsini neredeyse Benim denedim ama. favorimi söyleyeyim mi? Favorim. Ben bulayım mı senin favorini? Burada. Aa burada. Hı, bu. Serhat'ın Burada favorisi. yiyebileceğin en güzel cips. Benim favorimse burada yok arkadaşlar. Ben çok üzgünüm bu konuda. İnanılmaz üzgünüm. Benim en sevdiğim cips Cheetos biftek. Ama burada yok. Çok çok kötü bir şey benim için. Beyniniz 15 euroya düşmüş. Bizim ilgi alanımız değil. Son kalan 5 euroyla da 4 euroya 3.95'e kum alıyoruz kedilerimize ve 50 euroyu kapattık diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, alışverişimizi yaptık ve şu anda evimize geldik. Bütün ürünlerimizi dizdik. Neler aldığımızı videoyu durdurup burada izleyebilirsiniz. Tekrar kontrol edebilirsiniz. Tam olarak 52 euro tuttu aldıklarımız her şey. Bunlar aslında bizim karımın mükemmel hesabı. Yine yanıltmadı, yine şaşırtmadı asla. Hesap makinesini kullanıp nasıl yanlış yapabiliyorum ya gerçekten. Kasada böyle 52 euroyu görünce biz böyle birbirimize baktık yani. Bu Evet. adam ya bana nasıl güvensin ya matematik konusunda. Zaten başlı başına yanlıştı da. Neyse yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Evet. Büyük ihtimalle şunu yazmayı unuttum ben. Bu şeyleri reçellere daldım. Bunu yazmayı unuttum diye düşünüyorum. Evet. Burada bu arada bizim direkt haftalık yaptığımız market alışverişini görebilirsiniz. Tabii ki biraz daha farklı yiyecekler evimizde olduğu için ekstra eklemediklerimiz var. Ama bunlar genelde bizim bir hafta içerisinde yediklerimiz ürünler. Yani yemediğimiz hiçbir şey almadık. 50 euroyu doldurmak için bir şey yapmadık. Hatta yumurta falan almadık. Çünkü yumurtayı başka bir yerden alacağız. Ama 50 euroya şu anda balığımız da var, tavuğumuz da var, etimiz de var, ekmeğimiz, sütümüz, pizzamız, kedilerimiz için kumumuz, her şeyimiz var şu anda. Baktığımız zaman güzel bir alışveriş oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gereksiz miydi? Yoksa çok güzel bir alışveriş mi oldu? Siz olsanız siz de bunları alır mıydınız? Lütfen yorumlarda yazın. Çok merak ediyorum çünkü. Ve öneriniz varsa Almanya'da henüz yeniyiz çünkü. Mutlaka şunu deneyin dediğiniz varsa hemen gidip onu da alır deneriz.
Evet, markette gösterdiğimiz o saçma ürünleri denememi istiyorsanız onları da yorumlarda belirtin. Sizin için onları da deneriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.